Define İşaretleri ve Gerçekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Volcan Voyvoda eşkıya belgelerinden bahsedeceğim. Bu sizlere anlatacaklarım kendi kayıtlarımdandır. Günümüze kadar gelen bu kayıtların içinde ne kadar değişiklik olmuştur veya olmuş mudur, bu konular tartışılır ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu videomuz, ilk 7'sini yayınladığımız Eşkıya Kayıtları video serimizin 8.'sidir. Sizlere tavsiyem, eğer hala ilk 7 videoyu izlemediyseniz, onları da izlemenizdir. Bu şekilde, bu konuya daha da hakim olacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi, bir önceki bölümde, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Volcan Eşkıyası ve Tanrı Dağı Efsanesi. Lefter, Osmanlı Halil, Diyarbakırlı Ester ve Deli Mahmut'la buluştuk. Buradan Anadolu'ya, Akçahisar bölgesinde bulunan Osman Bey'in çiftliğine vardığımızda, Manolis, Andreas ve Papa Martin, 26 nefer adamıyla birlikte bizleri bekliyorlardı. Bizlere Hudavalan, yani Tanrı Dağı'na gideceğimiz için, kestirme yolu tarif ettiler. Anadolu'dan gelen kervanı soyduk, 13 gün sonra çaldığımız ganimetleri Emin Efendi'ye teslim ettik. Yayalık barınağında gizlendik, soğuk kış mevsimini 4 arkadaş burada geçirdik. Doğru, Martin, Varnalı Stefanos, bir gün Varna'ya gitmemiz için haber aldık. Böylece 4 kişi yola koyulduk. 63 gün yolculuktan sonra Kordiyar'a vardık. Burada 83 arkadaş bizi bekliyordu. Nitekim soygunu bizden önce gerçekleştirmişlerdi Varna'da. 14 katır yükünü bölgeye gizledik. Kordiyar bölgesine girebilmek için, mecburi 2 kayanın arkasından geçmek zorundayız, başka geçit yolu yok. Dar geçit. Bölgede yaptığımız işaretler, bir avcı, bir karaca ve de bir av köpeği resimleri, kabartma olarak yapılmıştır. Avcının elinde silahı, karacaya nişan alır vaziyette ve de ayaklarının yanında av köpeği. Avcı resmi olan kayadan, karaca görünmüyor, ne var ki tüfeğin namlusunun istikametinde, 13 adımda, bir benzetme kaya var, bunun üzerine, ağzında bir bağ yaprağı olan güvercin resmi var. Buradan Beref Dağı'na geçtik, Cevre'de ordu güçleri olduğundan haber aldık, biz karşılaşmadık. Böylece Kral Ağa kasabasına geldik. Yorgos Karayannis çiftliğinde kaldık. 116 atlı süvariydik. Yaptığımız vurgunlardan topladığımız çok değerli hazineleri, 19 ayrı yere, 111 işarette gömdük. Gerçek işaretlerimiz şunlardır. Birinci işaretimiz suyun içindedir, yaklaşık 64 adım olan şelalenin arka kısmında, 7 istavroz, bir hançer, hançerin altında, bir tabanca ve kurşunu, birinci istavroza doğru. İkinci işaretimiz şelalenin suyun aktığı sağ kanatta, 20 adımda bir kayanın girinti bölümünde bir çiçekten bal toplayan, 7 bal arısı. Üçüncü işaretimiz dağ kısmında, 11 adımda bir çakıl yanında bulunan bir kayada, kırık yay ve ok. Dördüncü işaretimiz, bir keman, bir kemençe, bir de yay, dereden 46 adım ötede büyük bir kayanın üzerinde, ayrıca 3 adet istavroz resmi, bir tavuk, önünde yumurtası ve tavuk çanağından yem yer vaziyette, çanağında 3 adet üzüm. Beşinci işaretimiz büyükçe bir kayada, ayıcık ve ayı işareti. Define hemen altında, ayının sol bacağı ve ayının hemen önünde bir kara taş, yarısı toprakta gömülü. Ayının kırık ayağının istikametinde bir mağara. Mağara içinde bir av köpeği işareti, kovadan su içer vaziyettedir. Altıncı işaretimiz. Mağaradan 170 adımda güneye doğru büyük kayanın yan kısmında bir kadın bakraçla su taşır vaziyettedir. Oyması ve bu kadının önünde 3 basamak işareti, ikinci basamakta bu kadının saç pelikleri oyulmuş vaziyettedir. Yedinci işaretimiz.
Kız resminin sol tarafında ve kayanın arkasında bir kişi, 2 adet öküzü çeker vaziyette. Öküzlerin biri yatar ve çiftçi onu elindeki sopasıyla kalkması için vurur gibi, bu öküzün boynunda zincir var. 8. İşaretimiz. Öküzlerin güneyinde 3 mağara mevcut. 3 mağaraya uzaktan bakıldığında, üçgen yapmış şekilde görürüz. Üst mağarada kırık basamaklar var. Mağara içinde sol kısımda ortadan kırılmış bir gemi resmi var. 9. işaretimiz. Mağaranın aşağısında, değirmene yönelik, 7 metre genişlik ve 3 metre derinlikte olan kuyu mevcut. Akan su, kuyuyu doldurup değirmene yönlenir. 10. işaretimiz değirmenin içindedir. Ana kayada elinde tesbih, bir papaz resmi ve de 29 boncuk daire içinde. Bu dairenin içinde 6 çaplı istavroz resmi var. 11. işaretimiz, bu gizli bir işaret olmakla birlikte, bir çakıl yığınının içinde bulunmaktadır. Değirmenden 41 adım solda, ot yiyen 2 tavşan resmi ve önlerinde daire içinde bir istavroz işareti vardır. 12. İşaretimiz, derenin içinde değirmen suyunun nihayet bulduğu noktada, ana kayada, 3 istavroz, biri yarımdır yani o şekilde yarım yapılmıştır. 13. işaretimiz, değirmenin üst sol yanlamasında bulunan bir kantar, kantarın topuzu 44 rakamın üzerinde, kancaları yukarı doğru olmakla, aralarında bir kaplumbağa resmi gözleri metaldir. 14. işaretimiz, kaplumbağanın baktığı yönde delikte bakraç tutan kadın figürüdür. 15. işaretimiz, otluktan yem yiyen 3 domuz resmi, soldaki domuzun sol bacağı kırık ve de kırık bacağın karşısındaki kayada, bir bacak ve de bir salkım üzüm resmi mevcuttur. 16. işaretimiz, domuzların istikametinde tepeye doğru 2 güneş ve de bir yarım ay resmi, 2 güneşin arası, 135 adım ve de bu arada bir başka kayada, bir genç kadın resmi. 17. İşaretimiz, suyun içinde yerli kayada 3 balık figürü, ortancanın kafası yok, bu kafa, 13 adımda suyun dışında bir kara kayadadır. Ayrıca bu kayada bir de yılan resmi vardır. 18. işaretimiz, suyun, bir havuz yaptığı yerde sol kısmındaki kayada, bir güllü haç vardır, haçın hemen altında bir kartal yılanı yer resmi. 19. işaretimiz, kapalı bir mağara çevresinde at arabasının birçok parçalara bölünmüş işaretleridir, arabanın atları 4 adettir. Ve her biri farklı yönlere bakmakta, arabanın tekeri mağara tavanındadır, mağara girişinde bir asker figürü vardır. Sinekli mağaranın içinden ayrılan 2 yoldan bir tanesi yukarıdaki eski kaleye ve oradan da Türbe Tepe'ye gider. Bu tepeye çıkarken, yolun sağında 4 köşe, kare halinde oyulmuş bir büyük kaya vardır. Bu kayaya Ambar Kayası denir. Ambar Kaya. Bu kayanın üzerinde bir meşale resmi, yanında ise bir istavroz yapılmıştır. İstavroz güllüdür, gül kenarında tek bir hazan yaprağı, gülden ayrıdır. Bu kayanın taşı sert ve civardaki taşlardan çok farklı bir taş olup, burası aslen bir mezardır. Ambar Kayası'nın üzeri muska şeklinde çatılıdır. Kare oymalar bu çatının altındadır. Bu muskalı yerin orta kısmına gelen bölüm kırılırsa, içinde 100 adet fındık altınının, bir kese içinde konuldu görülür, buranın işareti budur. Bu muskanın sağ tarafından 3 basamakla bu kayanın üzerine çıkılır şeklindedir. Basamağı çıkarken dikkat edersek, basamağın kenarındaki, basamağın oyulduğu kayada bir çatlak görürüz, çatlağı takip eder, çatlak sonundaki kayayı kırıp, yerinden sökersek, altında bir heybe dolusu karışık para olduğunu görürüz. Bu merdivenlerin bitimi, mezarın işareti olan koltuk taşına çıkar. Koltuk taşının baktığı yön, mezarın giriş yönüdür. Koltuk taşını yerinden sökersek, asıl mezar odasına 11 basamak merdivenle ineriz. Buradaki mezar odası, tarafımızdan zenginleştirilmiştir.
Bu koltuğun arka kısmından bir patika yol kayaya oyma devam eder. Bu yolu takip ettiğimizde, sol tarafımızda bir boy yüksekte, bir tavşan ve ona saldıran bir kartal resmi görürüz. Kartal yukarıdan saldırır halde, tavşan kaçmak ister, dönüp kartala bakar haldedir. Bu resmin yanından bir ince patika dik şekilde iner. Biz bu patikayı takip eder tepe üzerine devam ederiz. Tepe üzerine çıkarsak, 1. Ortada kıbleye bakan, 2. de yanlarda birbirine bakan, sırlıklı oturak taşlarını görürüz. Buranın arkasında bir çakıl yığması vardır. Buradaki türbeden kasıt bu yığmadır. Bu yığmanın altında eski zamanlara ait büyük bir mahzen vardır. Bu yığmaya karşıdan baktığımızda, sol tarafımızda bir kayaya, oyma nöbetçi yeri görürüz. Burası yolun kenarındadır ve karşısında da başka bir kaya vardır, yığmanın yanına bu iki taşın arasından geçilerek gidilir. Bu nöbetçi yerinin kapısından bir adım atarsak, sol tarafımızda bir tam daire, sağ tarafımızda bir yarım daire resmi görürüz. İki dairenin karşılıklı durduğu noktaya gelirsek ve zemini temizlersek, zemindeki taş üzerinde çeşitli rakamlar görürüz. Bu rakamların tek olanlarını not alınız. Tepe üzerinde, tepenin doğusunda bir kayada, bir kahve tepsisi resmi göreceksiniz, bu kahve tepsisinin yanından, alt alta 8 fincan resmi vardır. Bu resimlerin önünde, kayanın yan yüzünde çift rakamlar vardır. İlk rakamların tekleri ile, bu rakamların çiftleri karşılaştırılıp, şifresi böyle çözülür. Bu şifre, bu kahve takımlarından hesap edilerek, gömülen ziynet eşyalarının ve paraların yerini gösterir. Bu kahve takımlarından sonra, yol ikiye ayrılır. Soldaki yol, aşağı devam eder, Amber Kaya'nın arkasından dolanarak ilk yola birleşir, burada bir pınar vardır, arkası örme duvardır. Pınar suyu yerden çıkar, eğilerek su içilir şeklindedir. Diğer yol ise, buradan karşıdaki Hora Tepesi'ne doğru devam eder. Evet arkadaşlar, bu define işaretleri ve gerçekler YouTube kanalı, eşkıya belgeleri ve kayıtları, serimizin, bugünlük sonuna geldik, bir dahaki videomuzun devamındaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.